Sonunda beklenen ana geldik. Yediler yargısı. Yahut yedilerin yargısı. Bir önceki bölümde Dunk, Egg'in kimliğini öğrenmekte kalmadı. Aaron yine de başını büyük bir belaya soktu. Kellesi kelimenin tam anlamıyla ipin ucunda. Yahut daha iyi bir ifadeyle mızrağın ucunda. Bu bölüm 5. bölüm için bir hazırlık, bir geçiş özelliği taşıdığı için aslında çok fazla sahne barındırmasa da bu konuşmaya değer bir şey olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Devam etmeden önce videoyu beğenmenizi, yorumlarınızı da şenlendirmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Siz destek verdiğiniz sürece videolar gelmeye devam edecek inşallah. Bölüm güzel yıldızlı bir gökyüzüyle açılıyor fakat o yıldızlı gök Dunk'ın zindanına dönüşüyor. Bir bakıyoruz ki şimdi dışarıda gökten boşalırcasına yağmur yağıyor. Aslında bir nevi olayların talihsizliğini Dunk'ın ruhani yansıtan bir hava durumu. Bir önceki bölümde de olacaklar işaret edercesine zaten hava kötüydü. Dunk kaderini beklerken Aegon içeri geliyor ve ikisi arasında bir yüzleşme yaşanıyor. Aralarına geçen konuşma 3 aşağı 5 yukarı kitaptakiyle aynı. Ama tek eksik, hatta bana göre en büyük eksik, Egg'in Aemon'dan bahsetmemesi. Neticede Game of Thrones izleyicileri onu gerçek anlamda sever ve isminin geçmesi bizi mutlu ederdi. İlk ismini ona veren zaten oydu ve umut ettiğim gibi ikinci sezonda onu göstereceklerse isminden bahsetmek bir çeşit foreshadowing olurdu. Yani neticede Blackfire'lardan bahsettiler. Arkadan gelen sahne ise Baelor ve Dan konuşması. Bizim oğlan hükmünün çoktan verildiğinin Prens Baelor farkında ve dahası Dunk'ın haklı olduğunu ve doğru olanı yaptığının da farkında. Bu sebeple onu kurtarmanın bir yolunu arıyor lakin imkanları da sınırlı. Bu sebeple onu dövüşte yargılanmaya teşvik ediyor. Elbette Prens Baelor'un aklındaki mesele Aeron ve Dunk'ın dövüşmesi ve tabii ki de Dunk'ın kazanması. Bu bile aslında Baelor'un benim için ne kadar iyi bir adam olduğunun göstergesi. Yeğeni diye onu korumaya çalışmadığı gibi canavarın teki olduğunda gayet farkında. Belki de Dunk'la olan husumeti de kullanıp Aeron'dan kurtulma fikri de gayet cazip görünmüş olabilir. Geçen bölüm videosunda söylediğim gibi buraya bir çeşit diplomatik görev için geldiler ama Aeron batırdı tüm işi. Targaryenlara karşı olan öfkeyi arttırmaktan başka işe yaramadı. Önce turnuva alanında daha sonra da tensel olan meseledeki kızın ve ailesinin Dorne olması, Dorne ile daha yeni barış yapmış tat için ciddi bir diplomatik kriz doğurabilirdi. Elbette Prens Maekar durumu böyle görmüyor. Daenerys'in onun için tam bir hayal kırıklığı olduğu, Aemon'un üstad eğitim alması ve Egg'in daha küçük olması dolayısıyla tüm umudunu Aeron'a bağlamış halde. Kendisinin abisi Baelor'un gölgesinde kaldığı gibi çocuklarının da abisinin çocuklarının gölgesinde kalmasını istemiyor ama durum pek parlak değil onun için tabii ki de. Bu sebeple bana kalırsa Aeron'un canavarlığına gerçek yüze karşı kör. Kardeşleri öyle değil tabii ki de. Daeron ve Aemon bile aslında onu ölü görmekten çekinmezken Maekar'ın körlüğü seçmesi çaresizlikten anlaşılan helal sevgisinden değil bana göre. Sonuç olarak bu hak talebi iletildiği anda da Aeron sinsilik yaparak işi yediler yargısına çeviriyor. Böylece Dunk ile tek başına yüzleşmek zorunda kalmayacak. Baelor bunu düşünmemişti tabii zira bayağı huzursuz oluyor görüyorsunuz. Aaron'a kalsa bunu abisi Darren'ın da intikam alsın diye yapıyor ama işin özünde Dunk'ın ne kadar güçlü olduğunu bizzat deneyimlediği için korktuğunu anlamak kolay. Kitaplarda Darren da oradaydı ama onu daha sonra gösterdiler. Maekar'ı yediler yargısını bilmiyor gibi gösterip kitapta ona ait olan açıklamaları vesaire Aaron'u söylediler. Neden emin değilim ama belki Aaron'a daha fazla sahne vermek istemişlerdir. Abisi olmadığı için görüşmede eksik kalan diyalogları böyle tamamlamak istemeleri anlaşılabilir de diğerini ekleyerek de iş çözebilir derdi yani. Hala anlam veremedim ben bu işe. Yani olduğu gibi korunabilirdi. Ha, çok büyük bir mesele mi? Değil. Ama Maker'da böyle cahil cühela gibi göstermelerine gerek yoktu. Öyle biri değil çünkü. Leo Tyler'de görüşmelerde görünüyor fark ettiğiniz gibi. Zira menzil lordu olarak orada olmak zorunda. Fakat süs bebek gibi öyle bakışmalar dışında pek bir şey de yapmadı. Kitapta da öyle bir çok sözü yoktu zaten. Yani böyle sadece yediler yargılanmasının icra edilmesi gereken bir hak olduğunu falan bahsediyordu. Kaleden çıkarken de Dunk sırılsıklamdı ama kitaplarda sadece çiseliyordu. Öncesinde de sadece bulutlar vardı.
Atlarını Raymond kendi alıp çadırına götürmüştü kitapta. Dizide eski yerlerinde duruyordu ama Raymond Dunk hiç bekliyordu tabii ki de. Muhtemelen Dunk'ın uzun yürüyüşündeki o umutsuzluğunu yalnızlığını yansıtmak için yolu uzatması amacıyla yaptılar, yoksa kısa bir yürüyüş olurdu. Kitaplarda da Fosaway'ler ve Dunk arasındaki görüşmeler benzer ama Raymond kuzenin o şövalyeleri tanıdığını söylese onları onu tanıdığından şüphe ettiğini söylemişti. Arkadan gelen Daron ve Egon Sands'e benzer ilerliyordu. Daha evvel söylemiştim. Ayrı Parker gerçekten de büyük oranda kitaplara sadık ilerliyor. Bu sebeple cümlelere kadar böyle benzer, hatta aynı şeyleri görebiliyoruz. Fakat cümleleri bilhassa bu bölümde karakterler arasında pay ettiğini de görebiliyoruz. Tabii bazı cümleleri eklemiyor da. Mesela Darren'ın baş başa konuşmak istediğinde ve rüyalarında bahsettiğinde rüyalarım beni korkutuyor. Siz beni korkutuyorsunuz cümlesini duymak isterdim. Neden bilmiyorum ama bence bütün olan güzel bir monologdu o. Tabii o konuşmada ciddi bir farklılık da vardı arkadaşlar. Kitaplarda Darren'da, Dunk'ta bugün ölmek istemiyorum derken tam tersini söylüyorlar dizide. Darren ötlek biridir. Ölmek umurunda değil gibi bir söz etmezdi. Yani kişiliğine ters bir cümle olmuş. Dunk da ölmeye çok meraklı biri değil, en azından o şekilde. Daeron rüyacı. Biliyorsunuz ejderha rüyaları gören Targaryen üyeleri enderdir. Bildiğimiz ilk kişi Valeria'nın yıkımından önce bu yok oluşu gören Lady Daenerys'ti. Ona rüyacı Daenerys'i denir ve kehanetlerini yazdığı İşaretler ve Kehanetler isminde bir kitabı vardır, lakin uzun süredir kayıptır. Fakat Üstad Marvin kitaptan 3 sayfayı bulduğunu iddia eder. Kayıp Kitaplar ismindeki kendi kitabına eklediği söylenir. Sonraki bilinen rüyacı ise Martin'in açıklamasıyla Fatih Egan'dır. Kitaplarda da onaylanmadı ama kendi söylemişti zaten. Ejderha dizisinde tek resmi ve yazar onaylı bilgi Fatih'in gördüğü Buz ve Ateşi şarkısı ismindeki rüyadır. O da rüyanın kendisinden ziyade yorumudur. Daha ne gördüğünü tam olarak bilmiyoruz ama ötekilerin geldiğini anlamıştı. Daha sonraki ise işte dizide de gördüğümüz Ayyaş Daeron. Dunk'ın üstüne düşen bir ejderhadan bahseder. Çok büyük, devasa bir ejderha ki bu ejderhanın kimliğini de güçlü bir işaretler aslında ama demeyeceğim kim olduğunu. Aegon'un sonraki kitaplarda anlattığına göre Daeron ejderhaların döndüğünü de görmüş. Hatta Aerys'in yani Baelor'la Maekar'ın abi kardeşlerinden biri Aerys'in bunu bir kehanette okuduğunda söylüyor. Burada bahsi geçen kent kime aittir bilemiyoruz ama muhtemelen bir rüyacı olabilir. Haliyle ya Daenerys'in kitabı o dönem kaybolmamış olabilir ya da Fatih'ten kalan bir şey olabilir. Bilemiyoruz. Daha sonra 3 kişi daha var ama bir tanesinin kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü spoiler olur. Sonraki sezon için ve kitaplar için de tabii ki de. Diğer ikisi ise Daenerys Targaryen ile Üstad Aemon. Dany'nin rüyalarını dizide göstermeden ama kitaplarda çok nettir. Hatta ejderhaları nasıl canlandıracağını bir nevi rüyalar sayesinde öğrendi bile denebilir. Üstad Aemon'un durumu ise ne kesin sayılmaz aslında. Daha çok tahmin. Çünkü rüya gördüğüne dair ilk işaretleri biz dur terk edip hisler yolculuğuna çıktığında görüyoruz. Önceki hayatında bahsi geçmemesi bunu sakladığı için olabilir. Belki de ilk kez bu yolculukta görmeye başladı. Peki rüyalar 80'inden sonra gelir mi diye soracak olursanız kaç yaşına geldiğini bilmiyoruz ama sabit standart bir şey yok gibi. Daenerys 13. yaşında görmeye başladı. Daenerys, Fatih ve Daeron kaç yaşında görmeye başladı bilgimiz yok. Aslında Daeron'da varken aynı nesilde birden fazla rüyacı olan anlaşılıyor. Eğer gerçekten rüyacı ise muhtemelen eski kuzey güçleri onun bu yönünü surda bastırmış olabilir. Kuzeyden ayrılmaz, görmeye başlaması tesadüf olmasa gerek. Neticede Daeron dışındakiler bu rüyalarla iyi baş etse de Ayyaş Prensi zayıf ve hassas kişiliği bu yeteneği kaldırmasına engel oluyor. Kimseye yardım etmeye de kalkmamış. Sakladığı da yok yeteneğini görünüşe göre. Anlayamadığı için korktuğu ve korktuğu için sindiği bir yetenek altında ezilmiş bu hale gelmiş. Üzücü aslında. Onu fazla suçlamak istemesem de söylediği yalan Dunk'ı çok daha zor bir duruma düşürdü. Yine de yalan söylemese bile Aeron yüzünden her şekilde yargılamaya maruz kalacaktı. Lakin yediler yargısı için Aeron abisine karşı yapılan suçlamayı bahane gösterdiği için
belki korkaklığını saklamak için yedileri talep edemeyecekti. Haliyle sonrası olanlar da olmayacaktı. Yani Daeron'un yalanı kesinlikle çok büyük bir meseleye sebep oldu. Göreceksiniz. Burada bir ders çıkartıp kamu spotu da verelim. Korkarsınız bile yalan söylemeyin. Sonra o yalan çok daha büyük zararları sebep verebiliyor. Bir sonraki bölümde ne demek istediğini anlamayan varsa da anlayacak. Devam edelim. Dunk Press'le görüşmesinden sonra kalkanını almak için Tansel'in yanına gitse de doğrudan çoktan topuklamıştır. Amcası kızı ve ekibi alıp hızlıca gider ama Tansel kalkanı bitirmiş ve çelik peyte vermiştir. Dizide durum aynı. Konuşmalar da aynı. Üzerinde konuşmaya değer bir şey bana göre yok. Peyt'i ilk gördüğümüz sahnede söylediğim gibi Dunk'a minik bir yardımı faydası dokunuyor. Tüm o işçilik bir bakırdan fazlası eder ama bunun için özel bir fiyat çekmiş diyelim. Hani bedava verse olmaz mıydı? Olurdu tabii ama muhtemelen Dunk'ın gururunun kırılmasını istemedi, göstermeye bir fiyat çekti. Yani bir bakır bedava veriyorum demekle aynı şey zaten. Gerçi konuşacak çok şeye gerek yok dediysem de tamamen haklı değildim. Pate burada halkı temsili olarak ortaya çıkıyor aslında ve Dunk'a gösterdiği ilgi ve alaka ve moral verme çabası onun yaptığı şeyi takdir ettiğini ve yanında olduğunu gösterme şeklidir. Zaten yargılamaya giderken Çelik Pate'in onunla gelmesi de bunun göstergesi. Tabii bana göre dizide çok büyük bir eksiklik var. Yani Arya Park'ın muhakkak eklemesi gereken ama eklemediği ve haliyle Pate'in bu davranışı anlamsızlaştıran bir şey. Kitaplarda Dunk meydana gittiğinde ilk olarak insanlar onun ölümünü izlemeye geldiği için diye düşünüyor ama halk arasında insanlar ona şans diliyor. İşte koluna kuvvet için dua ederek desteğini sınıyor. Hatta kızın biri gelip yanağını öpüyor. Dilenci kardeşlerden biri gelip kılıcını kutsuyor. Birileri ona zırh falan bile getiriyor. Dunk tabii buna şaşırıyor ve neden? Onlar için ne anlam ifade ediyorum ki diye sorunca da Payne yeminini unutmayan bir şövalye cevabını veriyor. Bu sahne aynı olduğu gibi eklenmeliydi çünkü tüm hikaye zaten şövalyeler ve yeminler üzerine kurulmuşken halkı çok da umursamayan, sadece dövüş izlemeye gelmiş tipler gibi göstermeli hikayenin buna aykırı olmuş. Bilhassa Han'daki kadın o sözü söyledikten sonra. Martin bu konuda onu uyarmamış mı acaba? Hayret diyorum. Hayli ne beklerken ne oldu? Yazık oldu. Sahneyi kesinlikle zayıflatmış bir eksiklik. Basitleştirmiş, kötü yapmış. Beğenmedim. Dunk'ın yanında dövüşmeye gelenlere bakarsak bir önceki bölümde Aeron'un hileyle ayağını kırdığı Humphrey Harding ve evlilikle akrabası olan Humphrey Bisbury geliyor. Bisbury zaten diğer olan akrabalığı içinde geliyor da vadili Humphrey'in olayı Aeron'dan intikam almak. Hayli adam kırık bacağıyla seve seve katılıyor yargılanmaya. Tek gözü şövalyeyi de ikna ediyor. Çünkü onu önceki turnuvalardan tanıyordu ama dizide sanki yasalara karşı duyduğu aşk meşk yüzünden gibi gelmiş, o şekilde lanse etmişler. Lionel evet onu getiren hem dizide hem kitapta Eki'di. Dizide de zaten farklı olmadı. Dunk Stephen Sposov'e sanmıştı ama Lionel onu tanımıyor bile. İsmini bir de yanlış söyledi. Kitaplarda Raymond kuzenini tanıdığını söylediği şövalyelerin onu tanıdığından şüphe ettiğini söylerken çok da yanlış değilmiş yani. İşin özünde Stephen tam bir palavracı. Değerler hakkında nutuklar çeken, naralar atan ve silahşörlük yapan kişiler genelde iddia ettiği kişiler değillerdir. Boş kabuklardır arkadaşlar. Stephen de öyle. Zaten ihanet etmesi kimseyi şaşırtmamıştır herhalde. Tanıdığımız andan beri kendisine karşı gıcığız da. Gelin görün ki ihaneti iki eksik şövalye demek. Raymond bunu telafi edeceğini söyleyerek kendisini şövalye ilan etmesini istese de Dunk bunu yapmaya tereddüt ediyor ama Lord Ashford onu çağırınca Leonard sen git ben şövalye ilan ederim diyor. Oradaki söylenen şövalyelik sözleri kitaplarda da var ve beğendim sunuş şeklini dizide. Raymond bu olaydan sonra kendini yeşil elmaya arma edinecek. Bir sonraki bölümde görebiliriz kesmezlerse bu kısmı. İleride New Battle isminde bir kalede kendi hanesini kuracak. Ana seride nöbette Sir Arnold isminde annesi yeşil elmalı Fosoveylerden biri vardı. J.R. Mormont onu Renly'e elçi diye göndermişti ve o zamandan beri ne olduğu bilinmiyordu ama bana soracak olursanız Martin adamın varlığını unuttu kitaplarda. Duncan Raymond'u şövalye ilan etme tereddüdüne gelince. Pekala bu çok büyük bir spoiler bilmeyenler için bu sebeple onu başka bir video için saklayabilirim. Kitap okuyanlar genelde biliyorlar, dizi kökenler bilmez.
Duncan tribünlere konuşması da kitaplarda yer alıyor ama birkaç eksikler. Sir Bracken ve Lannister'ın önünde durup onlara da hitap ediyor ve diğer birkaç tanesine daha. Dizide öyle değil. Birkaç dört oğluna odaklanıyorlar ama kim olduklarını falan da bilmiyoruz. Hani sizin oğlunuz da sizi takip edecek dediğimde de aile armaları görünmüyor onları gösterdiklerinde. Bu sebeple artık bilemeyeceğim kim kimdir. Ama üç baba ve oğlu gösterdiğinde üçüncü baba ve oğul olarak Maekar'la Aegon'u seçmeleri çok güzel olmuş ayrıntı olarak. Bu gelecekte Aegon'un Maekar'ın varisi olacağına dair işaret olarak eklenmiş. Varis. Neticede Dunk, Loca'da tribünlerde kimseyi yanında göremiyor ama kapıları açılınca Prens Baelor geldiğinde tüm hava bir anda değişiyor. Kitapta zırh ve at yüzünden ilk önce genç Prens Valar Targaryen zannediyordu Dunk ama miğfer çıkınca Baelor olduğu anlaşılıyordu. Hatta zırh için açıklama şuydu. Dövüşlere katılmayı düşünmediğim için kendi zırhımı getirmedim. Oğlum kendikini ödünç verdi. Dizi de orada zaten bitiyor. Arkadan ilk defa kesilmeden geleneksel Game of Thrones biz indiriyoruz ki bize bir parça Game of Thrones ihtişamı sözü veriyor gibi oluyor da ki biraz öyle aslında. Yediler yargısı biraz da Prens Baelor'un şerefli ve cesur duruşuyla o ihtişamı getiriyor. Locadakiler de bir anda yalakalık yapacağım diye nasıl da ayağa kalkıp alkışladı ama bu durum aslında şövalyelik meselesinin bilhassa soylu arasında içi boş övme sözlerinden başka bir iş olmadığını, yeminlerin unutulduğunu ve tutulmadığını falan da gösteriyor. Zaten yani daha önce de söylemişliğim var. Koca hikaye bunun üstüne kurulu. Bu arada locada oğlu oturup ayağa kalkıp osuran öküz de Bracken'ın vahşisi denir adam. Bracken Lord'u yani. Kitapta ona da hitap ediyordu ama bu senin savaşın benim değil diyerek karşılık veriyordu adam. Yani bu adam arkadaşlar böyle gayri ciddi bir şey değildir yani. Böyle osur bir şey yapmaz. Böyle salak salak şeyler yapmaz. Yani Park'ın böyle bel altı osuruk sıçma işeme şakalarından da gına geldi açıkçası. Komik değil ya artık. Karakterleri olduğundan böyle çok ters kötü şekilde göstermesi de hiç hoş değil. Açıkçası en az beğendiğim bölüm bu bölümdür. HBO çevirisi yine kötüydü. Yani beni iki kez öldüremezler cümlesini beni iki kere öldürebilirler diye çevirmesi gibi. Yani anlamıyorum. Olumlu ve olumsuz cümle arasında bu fark bence barizdir. Neyse artık. Bir sonraki bölüm, üçüncü bölüm kadar güzel olur inşallah. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de ilk üç bölüme nazaran biraz daha sönük değil miydi dördüncü bölüm? Bizimle paylaşıp fikirlerinizi lütfen. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.